Today, we are in Eminönü Zümrüt Büfe. They have been selling döner kebab since 1961. In the Ottoman Empire, at least as far back as the 17th century, stacks of seasoned sliced meat were cooked on a horizontal rotisserie. The vertical rotisserie was introduced no later than the middle 19th century. The town of Bursa in modern-day Turkey is often considered the birthplace of the vertically roasted döner kebab. Dursun Usta, who has been making döner kebab for many years, will tell us about döner. Adını soyadınız, kaç senedir bu mesleği? İsim Dursun Arslan, Orduluyum. 1987'de beri buradayım. Mükemmel bir döneri nasıl yapıyorsunuz? İlk önce etin tabi dinlenmiş olması lezzet bakımından çok fark eder. Bir. İkincisi et kalitesi çok önemli. Terbiye tabi firmalara göre değişiyor. Mesela kimisi yoğurtla yapıyor, kimisi sütle yapıyor. Döneri ince kesim yakmamak çok önemli. Mükemmel bir döner derken etiniz ne kadar ne olursa olsun, ne kadar güzel yaparsanız yapın, sirkülasyon olmadığı müddetçe o döner çok sert olur. Müşteri lezzet alamaz. Firma devamlı çalışması gerekiyor. Ya tabii ustalığında biraz rolü var. Ustam, şimdi döneri nasıl kesiyoruz, bize bir göster. Tabii. Başlıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde. Müşterilerimizi bekliyoruz. Lezzet çeşmesine diyoruz. Şuraya bak, hele bak. Evet. Neye dikkat ediyorsunuz keserken? Ya neye dikkat ediyorsun? Bir kere böyle yani ince keseceksin. Bir de sırayla keseceksin. Sonra bunun kesme şeyleri de var. Şimdi burayı kesip öbür tarafa atlarsan yarım saat, bir saat sonra o kesmediğin yeri ateşe çeviriyorsun. Bu sefer orası yanıyor. Dönerin yamuluyor. Kimisine pişkin geliyor, kimisine yanık geliyor. Elini kesmeyeceksin. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Nasıl yapılıyor peki? Bütün etler birleştirilip buna mı koyuluyor? Onun püf noktaları var. Bir kuzu oranı var. Biz kuzu döş kullanıyoruz. Yaprak yaprak açıyoruz, butlar geliyor. Onu biz ince ince işliyoruz. Ondan sonra atıyorum %10, %20 kuzusunu koyuyorsun. Kuzu da açıyorsun. Sosluyorsun. Devam. Başka bir şeysi yok. Döneri nasıl kesiyoruz usta? Bıçağın her şeyden önce yani döner malzemelerin iyi olması lazım. İşi de bildikten sonra dönerin kesmesinin bir sıkıntısı yok. Et döner ve tavuk döner arasındaki fark nedir? Tavuk döner bir kesme hitap ediyor. Et döner şimdi yani şu ortamda yani öyle bir şey oldu ki zengin kesme hitap eder oldu. Arasındaki kalite farkını mı soruyorsunuz? O fark öyle damak zevkiyle alakalı tamamen. Adam mesela tavuk döneri sever, kimisi et döneri sever. Arasındaki fark bence fiyatı, başka hiçbir şeysi yok. Peki insanlar buraya geldiğinde döneri nasıl yiyorlar? Kimisi porsiyon seviyor, kimisi pide seviyor, kimisi dürüm seviyor. Yani kimisi ekmek arası seviyor, kimi domates biber seviyor. Bize özgü bir şeyimiz var bizim, patates püresi. Kimisi püreli seviyor. Yani bir çeşit bol. To make döner kebab, lavash is first heated over the fire. Thinly cut meat is added to the heated lavash. The onions, green peppers and tomatoes are added. After the lavash is tightly wrapped, it's ready to eat. Peki döneri yemenin bir zamanı var mı? En iyi zaman hangisidir döner yemek? En iyi zamanı ne zaman biliyor musun? Sirkülasyonun olduğu zaman, Öğle saatleri. öğle saati gibi. Mesela sabah saat 4'ten 5'ten sonraki dönerle 1-2'deki döner arasında tabii ki fark oluyor. Döner ve diğer kebap çeşitlerinin farkı nedir? Ya şimdi kebap çeşitleri tabii tamamen bunlar ne biliyor musun? İnsanların zevkiyle alakalı. Aradaki fark. Herkes mesela adam Adana yapıyor, Urfa yapıyor. Onlar farklı bir segment. Döner farklı bir segment. Et döner. Peki biliyorsunuz Avrupa'da, Almanya'da da çok yapılıyor. Döner kebap diye geçiyor orada. Oradaki kebapın yani dönerin buradaki dönerle olan farkını biliyor musunuz? Oradakiler besi hayvanı. Yani onlar mesela bir atıyorum
Hayvanları böyle otlatmaya falan çıkarmıyorlar. Ama buradaki bizim hayvanımız yayılım deriz biz. Yaylalarda yayılıyor, kekik yiyor falan filan. Hani onların beslenmesiyle bizim hayvanların beslenmesi biraz farklı. Yani lezzeti de şimdi mesela bizim Alman müşterilerimiz geliyor. Ya buradaki döner daha çok güzel falan. Orada da tabii. Orada ne yapıyorlar biliyor musun? Sos, vesaire, şu bu falan filan her şeyi karıştırıyorlar birbirine. Et mi yiyorsun, ne bileyim böyle salça mı yiyorsun? Yani onlar pek belli olmuyor ama burada özü burası yani. Dönerle en iyi ne gidiyor içecek olarak? Döner en iyi içecek ayran. Bizim ayrı yoğurdumuz falan Bandırma'dan geliyor, Balıkesir'den geliyor. Bizim ayranımız da özeldir, güzeldir yani. Ayranla beraber bence daha güzel olur. Bu tabii ki şeye göre yani adam isteyen adam ayranı sevmez, kola içer, ne bileyim diğer şeyler içer. Evet. Portakal suyu içen var. Gerçekten meşakkatli bir meslek. Zor bir meslek. Sabır isteyen bir meslek. Diyebilirim ki döner ustalarının gerçekten emeği ödenmez. Yani emek isteyen, özveri isteyen, temizlik isteyen bir meslek yani. You just ate the doner. How was the taste like? Amazing, really, really good. I loved it. So, do you know anything about the doner? Do you know the origin of it? I know we have in my country, we have it as well, but I know the original is here in Turkey. And when I walked now, I just walked in the street. I wasn't really hungry, but I saw this place. I said, wow, this looks good. So I come back and I say, okay, I need to try. It was very good. It's the best way to make meat, in my opinion. I really like it that it's very good meat and roasted like this, on this. And then you cut it very thin, very soft, but fresh. It's very, very nice. With all the fresh vegetables. One of the best meals I can have. Thank you so much. Doner kebab is Especially this place is very nice. and actually they are using the salad, and tomatoes. This processing of sorting, the salad is awesome, very awesome. Okay. And the fact is, actually I like the kebab most, and I'm a meat lover. Actually. So wherever I go, I search for meat. Do you know the origin of the doner? Actually, doner, I know that it came from the Turks. The Ottoman Empire, and it came from the Turks. I live in Bangladesh, so there are various types of doner kebab. I tasted both, but actually, this one is different from those two. This is the original. Yeah, this is the original.